Güneş fırtınaları dünyayı nasıl etkiler? Yıldızdaki patlamaların uzaya büyük kütleli plazmalar savurmasına taçküre kütle atımı adı veriliyor. Güneş rüzgarı diye bilinen bu plazmalar dünyanın manyetik alanıyla etkileşime girip manyetosferde geçici bozulmalara yol açtığında güneş fırtınası adını alıyor. Güneş fırtınaları patlamalar olarak adlandırılan şiddetli plazma ve yüklü parçacık patlamalarından ve daha da önemlisi koronal kütle fırlatmalarından oluşur. Güneş döngüsü maksimum aktivitesine ulaştığında bir güneş fırtınası meydana gelir. Yani güneşin manyetik aktivitesi güçlenip azalmaya başladığında koronal kitle ejeksiyonları genellikle elektrokoter sonrası meydana gelir. Dünya, çekirdeğinin oluşturduğu manyetik kalkan sayesinde zararlı güneş radyasyonlarından korunabiliyor ama zaman zaman bu radyasyonların gücü artıyor ve fırtına ya da rüzgar diye bilinen bu dalgalar gezegenimizin kalkanını dövmeye başlıyor. Uzmanlara göre güneş fırtınaları radyo iletişimini, elektrik şebekelerini, navigasyon sinyallerini, haberleşme ve GPS uydularının çalışmalarını, kutuplara yakın bölgelere sefer yapan uçaklarla telsiz bağlantılarını olumsuz yönde etkiliyor. Ayrıca uzay araçları ve astronotlar için risk oluşturabiliyor. Buradan hareketle uzmanlar güneş fırtınalarının elektrik kesintilerine neden olabileceği veya uyduları devre dışı bırakabileceğine dair uyarıyor. Birçok hayvan dünyanın manyetik alanındaki değişikliklere karşı hassastır. Bu nedenle güneş fırtınaları onları şaşırtabilir. Dünyanın manyetik alanının rehberliğinde göç eden kuşlar ve diğer hayvanlar yollarını kaybedebilir ve hatta ölebilir. Yakın tarihte bu tür olaylardan yalnızca ikisi kaydedilmişti. Bunlardan biri 1859'da, diğeri de 1921'de meydana gelmiştir. Carrington olayı diye bilinen bu olay nedeniyle telgraf telleri alev almış, iletişim önemli ölçüde aksamıştı. Öte yandan Ateş Kanyonu'ndan kaynaklanan olası bir güneş fırtınası, kuzey enlemlerinde görsel şölen de yaratabilir. Zira aurora veya kutup ışıkları diye de bilinen kuzey ışıkları da güneş fırtınalarının gezegenin manyetosferi ile etkileşime girmesinden kaynaklanıyor. Güneşte hareketlilik giderek artacak. Bilim insanları güneşteki patlamaların birkaç yıl içinde giderek artacağını ve zirve noktasına ulaşacağını belirtiyor. Çünkü güneş şu anda hareketli bir evrede. Yıldız her 11 yılda bir sakin veya fırtınalı geçen bir döngüsünü tamamlıyor ve yenisini başlatıyor. Güneşin 2019'da 25. döngüsüne girdiği biliniyor. Bu döngülerden sakin olanla, yani yıldızdaki patlamaların ve lekelerin minimum seviyeye indiği dönemlere solar minimum adı veriliyor. Güneş lekelerinin arttığı ve patlamaların da sıklaştığı evrelerse solar maksimum diye adlandırılıyor. Uzmanlara göre yıldız şu anda hareketli bir dönemden geçiyor. Ancak henüz başında olduğu için 2022'nin çok şiddetli olaylara tanıklık etmeyeceği düşünülüyor. 2025'te ise solar maksimum evresi zirve noktasına ulaşacak. Bu nedenle bilim insanları özellikle 2025 civarında şiddetli patlamaların dünyayı etkilemesini bekliyor. Videomuzu beğenmeyi ve bilgi videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.